Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarlak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NX Unigraphics eğitim serimize devam ediyoruz. Çizeceğimiz parçayı size göstermek istiyorum. Çizeceğimiz parça bu. Daha önceki videomuzda 2 numara ve 3 numaralı parçaları çizmiştik. Hemen programıma geliyorum. New diyorum. Yeni bir parça sayfası açmam lazım. Bugün sizlerle birlikte 9. çizimimizi yapıyoruz NX'ten ve 9. içeriğimizi hazırlıyoruz. Onayladım ve çizim sayfamı açtım. Şimdi tekrardan bakıyorum. Ben bu parçayı nereden çizsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. İlk başta plakayı oluştursam ardından birinci işlem, ikinci işlem ve üçüncü işlem. Üçe bölmek istiyorum. Birinci işlem burası olacak. İkinci işlem burası olacak. Üçüncü işlem de burasını çizmek olacak. Ben birinci işlemden başlayalım şimdi. Buraları silelim. Hemen bakalım. 25, 64, burası 20, 13, 25, 64 bir üst düzlemden dikdörtgenimizi çizelim. Sketch'e geldim. Üst düzlem çizim yapacağım diyorum ve onaylıyorum. Rectangle komutumu aldım. Şöyle kaba taslak dikdörtgenimi çizdim ve şimdi bunları ölçendirmeye gireceğim. Şurası benim 64 milimetreydi. Diğer kısma bakıyorum. Orası da 25 milimetre. 25 milimetre. Onu da ayarladıktan sonra şurada benim bir tane dairem var. Hemen şuraya bir tane eksen çizgisini atıyorum. Tam ortadan geçen. Ve bunu diyor ki sağ tık convert to referans. Eksen çizgisine dönüştür. 13 milim 20. Tamam. Bir tane şuraya bir tane dairemi atıyorum. Ve teğet yakalamak adı altında şey yapalım. Direkt kenar yakalayalım şöyle. Teğet yakaladım. Şöyle uzattım. Tekrardan tıkladım. Yine teğet yakaladı uzattım. Ardından trim'e geldim. 1, 2, 3 ve 4. Buraları sildikten sonra burasını zaten bana teknik resimde 20 milimetre olarak tanımlanmıştı. Burasının mesafesi de 11,5 değil, çap 13 olacak. Ardından bir daha trim'i aldım. Burasını ve burasını kestikten sonra ben şimdi bunu katı oluşturabilirim. Kaç milimetre katı? 6 milimetre. Extrude'dan 6 milimetreyi yazdım. Yukarıya doğru katı oluştur. Tamam, bitti. Şimdi buradaki çizgiye sağ tıktan height diyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye. Hemen perspektif bakalım. Ana parçamızın alt gövdesini çizmiş olduk. Şimdi bir tane benim şurada buraya düzlem açmam lazım. Sketch'e girdim. Düzlemi seçtim. Onayladım. Otomatik olarak düzlemim açıldı. Şimdi ben tam ortadan geçen bir tane eksen çizgisi atmak istiyorum. Buna yine sağ tık yaptım. Convert to referans dedikten sonra bakıyorum şurası 18 milimetremiş en dipten. Yani ben bunu aslında 13 milimetre versem, 12 milimetre versem yeterli. Çünkü 6 milimetre zaten kalınlığım vardı. Aynı hesaba gelecek. Eksen çizginin uzunluğu 12 milimetre yaptım. Ardından iki tane dairem var. Bir tanesi böyle, bir tanesi de içeride. 12,5 milimetre çapında, yani 12,5 25. 25 milimetre çapında. İçerideki daireme bakıyorum. Onun da çap 13 milimetreymiş. O da şurada. Çok yakın bir değerle çizmişiz zaten. Şimdi yine teğetliği yakalıyorum. Burada bıraktım. Yine teğetliği yakalıyorum. Tabi orta noktayı aldım. Şuradan bu daireden line'ı seçtim. Teğetliği gördüm. Bıraktım. Şimdi şuradan trim komutumu alıyorum. Birincisi ve ikincisini trimleyemiyorum çünkü zaten aşırı tanımlı hallediyor. Genişliğim zaten 25'ti. Bir de ben 25 çapı verince buradan DT'li sildim. Bir daha şuradaki kısımda da trimlenmiş oldu. Ve buradaki kısmı da kapatıyorum. Ardından şimdi burada katı oluşturmam lazım. 6 milimetre katı oluşturmam lazım. Extrude'a girdim. Nereye doğru? Ama diğer tarafa doğru katı oluştur. 6 milimetre.
Buna unite diyorum. İki parçayı birleştirerek katı oluştur. Ben bir daha işlem yapmak istemiyorum çünkü. Buradan bir daha highlightladım. Bir daha perspektif bakalım. Şimdi bir de bunun diğer kısmında bir aynasının tersi aşağı doğru yani 90 derece 45 derece 90 özür dilerim 90 derece döndürülmüş vaziyette aşağı doğru indirildiğini düşünün. 45 yanlış söyledim. Şimdi tekrardan bu düzende bir çizim açacağım. Onu da buraya yapacağım. Sketch'e girdim. Dedim ki buraya düzlem aç. Onayla. Sanırım yanlış yönden düzlem açtık. Şuradan düzlem açsak daha iyi olacak şuradan. Perspektif baktığınız zaman buradan kalıyor. Ben bunu arkaya çizmek istiyorum. Şu düzleme sketch açmam lazım. Buradaki sketch'i açtım. Onayladım. Şimdi tekrardan bakıyorum ölçülerime. Yan geleceği için bunun ana merkezi de buradaki merkezi 30 milimetreymiş. Yani aslında bunun merkezi buraya 18'di. Şuraya yine 12 milimetre. Bir tane eksen çizgisi atacağım. Çizgimizi saati convert to referanstan eksen çizgisine dönüştürdüm. 12 milimetre ölçümü de yazdım. Bıraktım. Şimdi tekrardan bakıyorum. Bunun genişliği tekrardan 12,5 yani 25. Şimdi birinci dairemi yaptım. İkinci dairemi yaptım. Ortadaki dairemin çapı 13 milimetreydi. İkinci dairemin yani büyük olan çapı 12,5 yani 25 milimetre yapıyor. Şimdi ardından şuradaki teğetlikle şurası ve şuradaki teğetlikle de şurası da şöyle olacak. Dikliği yakalamak adına. Şuradaki ölçüyü tekrardan silmek istiyorum. Aslında silmeyelim. Şuradaki ölçüyü verelim. Şöyle. Varsa hani 25 istedim. Çok tanımlı halde gözükecek. Bu çizgiyi tıkladım. Dedim ki buradan bu dik olsun. Tekrardan Dimension'a girdim. 25 milimetre doğru mu? Yani şu diğer çizgi de açılı geliyor galiba arkadaşlar. Şunu da silelim. Bunu da tıkladım. Bu da dik olsun. Şimdi ölçüm buradan rahatlıkla verebilirim. Şimdi 25. Tamam. Yukarıya doğru kaydırdım. Close'dan kapadım. Ardından trim komutunu alıyorum. Quick trim'e. Buraları sildikten sonra şuradaki kontürümü de kapatıp katı oluşturabilirim artık. Extrude'a girdim. Bu da 6 mm katı ama diğer tarafa doğru katı ve bunu da Unite yani birleştirerek katı oluştur. Apply. Cancel'dan çıktım. Height'tan gizledim. Parçama perspektif baktım. Şuradaki koordinat düzlemimi de gizliyorum. Height'tan perspektif olarak. Yani oradan baktığınız zaman tam o parçanın duruş şekli şu alttan şöyle tarzda bir şey duruyor. Yani böyle bir şekilde ayarlanmış. Tam birebir aynısını yapamadık. Oradaki şeyin görünüşün birebir aynısını yapamadık ama şöyle yukarı doğru kaldırırsak biraz daha sanki. Yani 3 aşağı 5 yukarı görüntü açısından aynı yani duruş açısından ama ölçülerimiz birebir doğru parçamızı çizdik. Eksik bir şey var mı? Yok. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey de yok. Parçamızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda bugünlük bu kadar olsun. NX Graphics eğitim serimize devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.